Evet efendim, 8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Gizem Kösten Vinoles Lopez. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok da hoş bir bayansınız. Çok sağ olun, siz de öylesiniz aynı şekilde. Gizem Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Theta Healing'in diğer kişisel gelişim tekniklerinden farkını konuşalım mı biraz sizinle birlikte? Tabii ki. Theta Healing öncelikle çok bütünleyici bir kişisel gelişim yöntemi. Aslında Theta Healing'den çok da bir kişisel gelişim yöntemi olarak bahsetmek ne kadar doğru olur? Bu da tartışılır. Çünkü Theta Healing hayatın her alanında bizimle beraber. Theta Healing'in birçok konuda değişik modülleri var. Hem uygulayıcılar için hem eğitmenler için. Dolayısıyla Theta Healing birçok bilginin kompakt bir şekilde bir araya getirilmiş bir hali aslında. Dolayısıyla diğer kişisel gelişim yöntemlerini asla dışlamayan, onları da öğrenmemizi isteyen, hatta onlarla kıyaslayarak belki çalışmamızı isteyen, ancak Theta Healing eğitmeni olarak Theta Healing'i öğrettiğimiz dönemde sadece Theta Healing'i öğretmemizi isteyen bir yöntem. Diğer yöntemlerden şöyle çok büyük bir farkı var. Theta Healing sadece bilinçaltıyla çalışır. Yani zihin seviyesinde çalışan bir sistem değil Theta Healing. Theta Healing'i birçok, şu aralar belki fark etmişsinizdir, en çok satan kitaplar arasında hep kişisel gelişim kitapları var. Epeydir bu böyle ama galiba değil mi? Dünyanın 8-10 frekansının yıldır. değişmesinin Kesinlikle. bunda çok büyük bir etkisi var. Ancak biz sadece bilinçaltıyla çalıştığımız için zihin seviyesine geçmemeye çalışıyoruz ve biz inançlarla, yani inançlar dediğim dini inançlar ya da onun dışındaki inançlar değil, duygu, his tarzı inançlarla çalışıyoruz. Ve bu şekilde var olan döngüleri, blokajları hayatınızdaki tespit edip onları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hayatınızda bazı olaylar yaşıyorsunuzdur. Sürekli aynı döngüyü yaşayıp duruyorsunuzdur. O döngüyü yaşadığınızda aynı şey hayatınızda birçok farklı kişi tarafından, birçok farklı şekilde, birçok farklı görünümde aslında karşınıza çıkabilir. Siz bunu fark ettiğiniz zaman işte bunun bir döngü olduğunu anlayıp, burada bir blokaj olduğunu algılayıp bir duraksadığınızda burada bir Theta Healing uzmanına başvurmak ya da eğer biliyorsanız kendiniz bunu yapmayı, burada bizim derin kazma dediğimiz, inanç çalışması dediğimiz bir sistemle konuyu biraz daha derine indirgemek gerekebilir. Çünkü burada sizin almanız gereken bir ders vardır. Eğer aynı şeyi sürekli yaşıyorsanız almanız gereken mutlaka bir ders vardır. Peki Theta Healing kimlere uygulanabilir? Theta Healing aslında herkese uygulanabilir. Kabul eden herkese uygulanabilir. Burada iradelik söz konusu. Yani ben kendi kendime karar verip size Theta Healing yapamam. Sizin alanınıza girmek için, size Theta Healing uygulamak için sizden mutlaka müsaade almak zorundayım. Ve aslında hocalarımızın birçoğu der ki, sana Theta Healing uygulayayım demeyin. O kişinin sana gelmesini bekleyin. Bekleyin. Size gelmesini bekleyin. Çünkü o kişi gerçekten sizden faydalanacağı zaman en doğru, en yüce zamanda sizinle irtibata geçecektir. Belki benimle sizin aranızdaki irtibat ya da iletişim sizin faydalanmanızı sağlamayacaktır. Başka bir danışman arkadaşımın ya da eğitmen arkadaşımın sizinle çalışması sizin için çok daha faydalı olabilecektir. Çok daha farklı şeyler açığa çıkabilecektir. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey her şeyin en doğru ve en yüce şekilde
ve doğru zamanda olacağına inanmak. Bunun sadece bir istisnası var sorunuzu tamamlamak adına. Yaradana inanıyor olmak gerekiyor bu sistemin uygulanabilmesi için. Şimdi yaradan tanımının tabii ki birçok değişik şekilde anlatabiliriz ama benim yaradandan bahsettiğim, biz yaradan kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz. Yaratıcı, her şeyin yaratıcısı gibi. Bunun sebebi daha bütünsel bir yaklaşım olması. Aksi halde bu sistemi size uygulayamıyoruz. Çünkü biz çalışmalarımızı Yaradan'dan aldığımız güçle yapıyoruz. En azından buna inanıyoruz. Ve eğer ki Yaradan'a inanmayan bir kişiye bunu uygularsak ne olur derseniz, ben bunu hiç yapmadım, bunu isteyen kimse de olmadı ama bunun sonucunda eğer Yaradan o kişinin faydalanmasını isterse kanaatimce faydalanacaktır. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz için bir Theta Healing nedir? Kısaca tanımlar mısınız bize? Tabii ki. Theta Healing bizim hem ruhsal, hem bedensel, hem de zihinsel olarak bir bütün olarak sağlıklı olmamızı, huzurlu, mutlu olmamızı sağlamaya çalışan spiritüelliği en başta söylemek istiyorum. Meditatif bir dua tekniğidir diyebiliriz. Peki Theta Healing hangi yönlerimizi geliştirir? Theta Healing her kişinin ihtiyacı olan değişik yönlerini geliştirebilir aslında. Yani tam olarak hangi yönlerinizin gelişmesine ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişik yönlerinizin gelişebileceğini göreceksiniz zaman içinde, görebilirsiniz zaman içinde. Ama çok daha sabırlı bir insan olmanızı, neyin önemli olduğunu anlamanızı hayatta, neyin daha az önemli olduğunu anlamanızı ve aslında var olduğunuzu fark etmenizi, varlığınızın değerli olduğunu, tam ve bütün olduğunuzu, şu anda olduğunuz halinizle tam ve bütün olduğunuzu fark etmenizi sağlayabilir. Peki bu eğitimlerden sonra tabii siz Theta Healing eğitimi aldınız, Evet. bu işe gönül verdiniz aslında. Evet. Kendinizi mi yoksa yakın çevrenizi mi aydınlattınız ya da Theta Healing'den sonra faydalarını görebildiniz mi? Biraz bunları konuşalım Evet, mı? evet tabii ki. Şöyle söyleyeyim size, esasında bu çok tartışmalı bir konu. Çünkü siz değiştiğiniz zaman karşınızdaki değişir. Yani mesela şöyle bir şey yapamazsınız. Eşimle problemlerim var. Eşimi değiştirmek istiyorum. O zaman eşime Theta Healing yapabilirim. Eğer eşim kabul ederse ona Theta Healing yapabilirim. Ama kabul etmezse kendi üzerimde çalışarak onu değiştirebilirim. Kendi üzerinizde çalışarak eşinizi değiştirebilir misiniz bu Tabii ki. sistemde? Tabii ki. Ama tabii ne şekilde çalışacağınızı bilerek, sorunun ne olduğunu bilerek, siz değiştiğiniz zaman karşınızdaki de değişir. Değişim sizde başlar zaten. Ama bu tabii birebir iletişimde olduğunuz kişiler için geçerli anladığım kadarıyla. Yani ben buradan kendi üzerimde çalışarak örnek veriyorum, yurt dışında bağlantımın olmadığı birini değiştiremem diye düşünüyorum, değil mi? Mutlaka bir iletişim çizgisi içinde olmanız gerekiyor ki o değişim karşıdaki kişiye de geçsin. O bahsettiğiniz şeyi aslında dolaylı olarak yapabilirsiniz. Çünkü değişim sizden başladığı zaman aslında bu bir domino etkisi yaratacaktır. Yani herkes değişmeye başladığı zaman aslında farkında bile varmadığınız, tanımadığınız insanların dahi değiştiğini fark edeceksiniz. Mesela sabah kahve aldığınız yerdeki kişiye o gün daha farklı yaklaştığınızda o kişinin size gülümsediğini göreceksiniz o gün. Bu bile değişim aslında. Aslında siz hayata farkındalıkla baktığınızda, bu hepimiz için geçerli, Evet. Daha farkındalıkla baktığımızda gerçekten zaten değişim kaçınılmaz. Mutlaka öyle. Bir de şöyle bir şey var. Artık değişik bir çağdayız. Yani bunu tabii ki
kabul edip etmemek bizlere kalmış ama şu anda artık gökkuşağı çocuklarının dönemi. Yani gökkuşağı çocukları bizlerin yıllardır öğrenmeye çalıştığı bilgileri aslında sahip olarak dünyaya geliyorlar. Ve onlar bizden çok daha spiritüeller. Onların üçüncü gözleri bizden çok daha açık. Biz üçüncü gözlerimizi kapatmışız çoğu zaman belli sebeplerden dolayı. Ailelerimizden duyduğumuz şeyler sebebiyle, yaşadığımız şeyler sebebiyle, korkularımız sebebiyle, blokajlarımız sebebiyle ve Türk insanının genel olarak bazı çakraları kapalı oluyor. Dolayısıyla demek istediğim aslında daha çok bilinçse, daha çok uygulansa hayatı çok daha kolaylaştırabilecek bir teknik. Peki bu teknik yetenek gerektiriyor mu? Yoksa her isteyen böyle bir tekniği uygulayabilir mi? Yani bazı insanların evet doğuştan sezgisel bazı yetenekleri var. Doğuştan sezgisel bazı yetenekleriniz varsa çok daha başarılı bir Theta Healing eğitmeni ya da uzmanı ya da uygulayıcısı olabilirsiniz. Ancak sistemi doğru şekilde öğrendiğinizde zaten katılım, yani bunlar böyle 1 saatlik eğitimlerle falan olan şeyler değil. Yani mesela bizim basic eğitimimiz, başlangıç eğitimimiz bile minimum 5,5 saat 3 gün sürmek zorunda. Hani, ve orada katılım zorunlu. Her dakika kameranızın açık olup bütün eğitimlere, bütün uygulamalara katılmak zorundasınız. Aksi takdirde sertifika alamazsınız. Eğitmenlik eğitimi keza 4 gün sürüyor. Ve dolayısıyla sizin gerçekten tamam olduğunuzu anlayana kadar sertifikanızı vermiyorlar. Dolayısıyla size tekniği sonuna kadar öğretiyorlar. Tekniği öğrendikten sonra uygulayıp uygulamamak size kalmış. Eğitmenlik yapıp yapmamak size kalmış. Ama sorunuzun cevabını net olarak verecek olursam, evet, tekniği doğru bir şekilde öğrendiğiniz zaman öğrenen herkes, mezun olan herkes bunu uygulayabilir. Fakat mutlaka ki bazıları diğerlerinden daha iyi uygulayacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Gizem Köstem Lopez'di. Kendisi bize Theta Healing nedir, diğer kişisel gelişim tekniklerinden farkı nedir, bunları anlattı. Çok da kıymetli bilgiler verdi. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıkla kalın.